Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımın takipçileri biliyor daha doğrusu. Daha önce bir GPX 5000 ve GPZ 7000 kıyaslaması yapacağım diye bir ön video paylaşmıştım. Bugün iki cihazı burada cep testinde çömlek içi grup para tek parça obje ile onun ardından da tek paralarla kıyas yapacağız. Test yapacağım objeleri sizlere göstereyim. Şu bakır tasımız çapı 20 santime 20 santim. Şurada ufak bir çömleğimiz var. İçinde bir kuruşlar var. Her biri bu kadar. İçi. Evet. Burada da biraz daha çapı büyük gramajlı 1 liralarımız var. 100 adet 1 lira var. Burada da 350 adet 1 kuruş var. Çömleğin çapına bakalım. Dıştan en geniş yeri yaklaşık 7 santim. Tabanına doğru da daralıyor. Bunun da daha yayvan 11 santim. İçten içe hesap edersek 9-10 santim civarı bir çapı var. 100 tane 1 lira. 350 tane 1 kuruş. 1 kuruşlar bakır olduğu için 1 kuruşla yapıyorum ve küçük gramajlı olduğu için de bir sebebi de o. Bu da bakır kabımız. GPZ 7000 burada. Super D'si var 14 inç Super D. GPX 5000'in de 12-15 mono başlığımız var. Bu iki başlığı kıyaslayacağım. Gönül isterdi ki GPX 5000'e 14 inç Coiltek ya da Nugget Finder mono başlık takıp kıyaslamayı. O zaman adil bir kıyaslama olurdu ama şu an GPX 5000 1-0 geride esasında. Ama yine de ikisini kıyaslayacağım arkadaşlar. Şu an 14 inç mono başlığım olmadığı için. Daha sonra da 22 inç Coiltek mono başlığım var. Onunla kıyaslamalara devam edeceğim. İlk etapta GPZ 7000 ile başlayalım. Cihazımızı açalım. Ayarlarımızı da göstereceğim. Diğer cihazda da GPX 5000'de de yine bütün ayarlarımı göstereceğim. Şeffaf şekilde daha önceki çektiğim videolarda olduğu gibi kesinlikle tarafsız, şeffaf, neyse o dürüstçe bir video olacak. Cihazımız açıldı. Kablosuz hoparlörümüze bağlanmasını bekliyorum. Evet, bağlandı. Şimdi ayarlarımızı göstereyim. Arama modumuz ekstra dipte. Toprak çeşidimiz normalde. Bu cihazın en derin modu normal toprak zamanlaması ve arama modunda da ekstra dip arkadaşlar. Yalnız normal toprak ayarında şu an benim bulunduğum yer yoğun tuğlalık, mineralli bir yer. Benim kendi test sahamım burası. Normal toprak ayarında bu tarz yerlerde tuğlalara tepki verebiliyor. Bazı tuğlaları silemeyebiliyor. Hassasiyeti kısmamız gerekiyor ki şu an bulunduğumuz yerde de göstereceğim. Tuğlalara hassasiyeti 7'ye kadar kısmam gerekti. Etkiyi azaltmam için. Diğer difficult ve severe toprak zamanlamalarında burada problem yaşatmıyor ama derinlik olarak kayıplar yaşayacağız. O yüzden cihazın en performanslı ayarları hangisi ise onunla kıyaslayacağım. Onunla deneyeceğiz. Her iki cihazın hakkını yemeden. Diğer ayarlarımızı gösterelim. Noise Cancel 71'de burada. Hava ayarı yaptım ben. Ayara girdi. Sense'imiz şu an 7'de. Daha yüksek seslerde sensitivity'yi yüksek tuttuğumuzda tuğlalara ferite toprak ayar yaptıktan sonra tuğlalara tepki veriyor. Maksimum 7'ye kadar çekebildim. 7'de sustu. Yani tam anlamıyla 7'de kesebildi. Volüm 13. Threshold'umuz 25. Volüm limit 12. Audio smoothing, bu da yine derinliği etkileyen bir moddur, ayardır. Audio smoothing'i off yaptım.
off konumundayken dip sinyalleri biraz daha gür, net sunmayı sağlar. Bunu low ya da high alırsak derin sinyalleri zor duyarız. O yüzden maksimum performans verecek ayarlarda kullanacağız. Ground balansımız yine manuelde. En verimlisi, en derini GPX'in fix seti gibi düşünün. Ground smoothing de off'ta. Diğerleri zaten derinlikle alakası olmayan ayarlar. Şimdi öncelikle ground balansımızı ben size yine de bir göstereyim. Manuel yapıyorum. Evet. Feritimiz oldu. Tuğralar orada. Şu an ayarımızın bittiğini söylüyor cihaz. Hassasiyetimizi artırabilirim. Artırdığım zaman tuğralara tepki de artıyor arkadaşlar. Atıyorum onu 14 yapayım. Bakalım. Bu ayardayken toprak ayarı yapalım. Yine görün. Manuel. Hassasiyet 14. Sensitivity 14. Toprak ayarımızı tazeliyorum. Bitti toprak ayarımız. Tuğlaları silemiyor gördüğünüz gibi. O yüzden hassasiyeti 10'da bakalım. Hala etki var. 8 yapalım. Tekrar toprak ayarımızı tazeleyelim. 8'de. Manuel. Evet, şimdi tekrar bakalım. Ufaktan bir etki var ama bu kabul edilebilir bir etki. Bu ayarda şurada daha önce GPX'te benim GPX 5'imle çektiğim videolarda kullandığım cepler. Şu 90 santimlik cep. Şurası 80 santim. En alt taban 135 santim olan cepler. Şurada da tek para testi yapacağımız cepler var. Öncelikle ceplerimizde herhangi bir şey olmadığını gösterelim. Sinyal olmadığını. Herhangi bir sinyalimiz yok. Ceplerimizde. Tek paraların olduğu yerde de yine herhangi bir sinyalimiz yok. Evet. Cihazımızı bırakıyorum. Öncelikle metremi alıyorum. ...80 santimlik cebimize ölçelim, koyup şöyle ayağımla tutuyorum onu. Şöyle yaklaşık 80 santim gibi derinliğimiz var. 80 santim. Diğer cebimize bakalım. Ölçelim. Burası da 90 santim. 92-93 santim aslında da 90 santim diyelim. En tabanda 135 santim. Şöyle tabandan koyalım metremizi. ...135 santim derinliğimiz var. En tabandan. İlk deneyeceğimiz materyal bu küçük çömleğimiz. Öncelikle
80 santimlik cebimize koyuyorum. ...80 santim... ...cihazımızı alalım. Çıkıyorum sinyalden. Giriyorum. Algılama bu şekilde. Onu oradan alıp 90 santime koyacağım. 90 santim. 80 santim, 90 santim arkadaşlar. Çömleğimiz orada. 90 santim. Bakalım. Herhangi bir algılama yok. Evet, 90 santimden GPZ 7000 o çömleği göremedi. 80 santimden zayıf bir şekilde derin sinyalle yakaladı. 90 santimden göremedi. Şimdi şu 1 liradan oluşan çömleğimizi koyacağım. Yine 80 santime koyacağım öncelikle. Santime koydum. Bakalım. Zayıf bir sinyalle, derin ve zayıf bir sinyalle yakalıyor. Aynı çömleği buradan çıkarıyorum. Yanındaki 90 santime koyuyorum. Bakalım. Çok uç varla yok arasında hafiften hissediyor cihaz. Evet, şimdi GPZ 7000'i kapatacağım. Kapatmadan önce şu bakır tasımızı da deneyelim. Sonra GPX 5000'e geçelim. Tüm metallerimizi de denemiş oluruz. Denemiş oluruz en azından. Video parça parça olmasın. Bu paraları da çıkardım. 20 santimlik bakır obje. Çukura koyuyorum. Taşın üzeri 130 santim. Tabandan 135. Buradan 130. Koydum. 130 santimde GPZ 7000. Geniş bir sinyalle yakalıyor. Derin ve geniş bir sinyal. Evet. GPZ 7000'in performansı bu şekilde arkadaşlar. GPZ 7000'i kapatıyorum. Şimdi GPX 5000 açacağım. Cihazımızı koyalım. O metalimizi de oradan çıkaralım. Tasımızı. Evet. Buraya koyuyorum. Şimdi hoparlörümüzü GPX'e takalım. Prosonic
Kablosuz hoparlör. Dışarıya ses vermesi için bunu kullanıyorum. GPX'te de. Cihazımızı açacağız. Evet. Cihazımızın ayarlarını göstereyim bunun da. Şöyle. Şöyle göstereyim bir saniye. Tam öyle gözükmedi. Dip Special Mono Fixed arkadaşlar. Cihazımızı açalım. Cihazımız açılıyor şu an. Evet. Şu feriti buradan alalım. YPZ 7000'de kullandığımız ferit bu. Ayarlarımızı da göstereyim. Baştan. Ön mandaları zaten görmüştük. Volume limit 12. GB Type General Special Sharp. Motion Very Slow. RX Gain 10. Bunu da kısalım. 8 yapalım. Öncelikle. Audio Dip. Audio Tone. Evet. Stabilizer 10. Signal 17. Target Volume 8. Response normal. Tracking slow. Evet. Ayarlarımız böyle. Şimdi öncelikle RX Gain 8'de bir toprak ayarımıza bakalım. Tuğlalara tepki var mı? Pompalayalım. Herhangi bir etki yok. RX Gain'imizi artıracağım. GPZ 7000'de maksimum 7'de bakalım. Herhangi bir etki yok. Tuğlalara herhangi bir etki yok arkadaşlar. Şimdi cebimize bakalım. 12-15 monomuzla. Evet. Herhangi bir sinyalimiz yok. Yine aynı objeyi öncelikle şu parayı koyacağım. GPX 5000'de de. Öncelikle 80 santim 80 santim bakalım. Çıkalım. Çok net, belirgin bir sinyalle yakalıyoruz. GPX 5000 yakalıyor. Şimdi 80 santimdeki çömleği alıp 90 santime koyacağım arkadaşlar. GPZ'de ne yaptıysam aynısı. 90 santim. 90 santimlik cepte şimdi. Evet. Test alanımız şehir içinde olduğu için uçaklar geçiyor ara ara. Gürültü yaptırıyor cihaza. Şimdi tekrar bakalım 90 santime. GPZ bunu buradan görememişti. 90 santimden ufak çömleği görememişti. GPX 5000 12-15 mono ile derin bir sinyalle, derin ve net belirgin bir sinyalle yakalıyor. Çıkalım sinyalden. Girelim.
Asla kaçmayacak bir sinyal. Evet. GPX 5000 12-15 monoyla bu ufak çömlekte 90 santimde GPZ 7000'i geçti. Fark attı. Şimdi aynı yere şu çömleğimizi şöyle bırakıyorum. Aynı yere 1 lira aradan oluşan grubumuzu koyacağım. Cihazımızı koyalım şöyle. Ara kablosu olduğu için 5000'de biraz zor oluyor. Hareket etmem. Yalnızım. Öncelikle 80 santime koyuyorum. 80 santim. Tekrar bakıyorum. GPX 5000 bunları görecek mi? Bakalım. Başlığımızı düzeltelim. Çok net. Hatta havaya kaldırıyorum. Yakalıyor. Şimdi aynı grubu 90 santime koyacağım. 80 santimden alıp 90 santim cepte. Başlığı düzeltelim şöyle. 90 santime koydum. Bakalım görecek mi? Çok net. GPX 5000 bunda da GPZ 7000'e ciddi bir fark attı arkadaşlar. Her şey gayet şeffaf, tarafsız, hilesiz. Kesinlikle beni tanıyan bilen bilir. Cihazların ayarları, bütün her şey ortada. GPX 5000 çok net alıyor. Şimdi aynı yere o grubu çıkartıp en son deneyeceğimiz bakır objemizi koyacağım arkadaşlar. Bakır objemiz 130 santime koyacağım bunu da. Çukura iniyorum. Yine taşın üstüne GPZ'de olduğu şekilde koydum. 130 santim net derinliğimiz var. Bakalım. Çok net. Geniş. Bakın sinyalin çapı bayağı geniş. Derin, belirgin bir sinyalle yakalıyor. GPZ 7000 de bunda iyiydi. Ama gruplarda GPX, her iki grupta da fark attı. GPZ 7000 bu objede GPX'ten farklı değil. O da güzel. Bu objeyi GPZ 7000'de güzel yakalıyor. Ama gruplarda GPX fark attı arkadaşlar. GPX 5000. Tekrar hedeflerimizi göstereyim. Diğerini de alalım. Hedeflerimiz bunlar. 20 santim çapında tas. Bu da küçük bir çömlek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun ardından GPX 5000'e Coiltek 22 inç mono başlığı takıp deneyeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone oldukça, sizler bana destek oldukça bu tarz tarafsız, şeffaf kıyaslama videoları çekeceğim farklı cihazlar arasında. VLF'ler olsun, pulseler olsun. Yeter ki siz destek olun. Abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.
Şunu da eklemek istiyorum kapatmadan. Minerap GPX 5000 olan bir arkadaşın GPZ'm yok diye üzülmesine de gerek yok hani.